Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda nasıl bir güzellik mi örüyoruz? Buyursunlar. Görmüş olduğunuz hırkayı Gazal cinsin 4 ayrı rengi ve sevgili Bil Hayal Hobby'nin şöyle hemen göstermek istiyorum. Simli ip ve buklet karışık. İçindeki çok böyle minnak bir buklet, onu göstereyim. İpiyle örüyorum. Şöyle efil efil, tiril tiril, tam da bahar tadında bir hırka olsun istedim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Bu hırkadaki kullandığım Gazal cinsin numaralarına gelecek olursam, ki artık piyasada var mı bilmiyorum ama farklı cinslerin ya da koton iplerin aynı tonlarını bulabilirsiniz. Elinizde varsa belki diye. Antrasitim 11.40, sütlü kahvem 11.06, açık grim 11.55, krem rengim 11.13. Renkleri de söylediğime göre kaldı tığ numaramız. Ben 3 milim tığ ile ördüm bu hırkamı. Toplamda 58 tane motif kullanıyoruz. Bu 58 tane motifin 20 tanesini 5 çarpı 4 olarak arkaya, 10 artı 10 olarak sağ ve sol önlere, 9 artı 9 olarak da kollara kullanacağız. Ben şimdi bu hırkadaki birleştirme tekniğini ilk olarak sizlere göstereceğim. Kol parçasını yaparken 3 çarpı 3 9 olarak, daha sonra da bedende nasıl birleştirme yapıyoruz hep beraberce görelim. Motifimin ölçüsünü söylemem gerekirse şöyle hemen göstereyim. 6 sıra olarak ördüm. İlk olarak onu göstereyim. Her bir motifim 6 sıra olarak örüldü ve 12 santime yakın, yani şöyle 11,5-12, neredeyse 12 diyebilirim. 38'den 44 bedene kadar uyumlu olacak bir hırka örüyorum. Şunu söyleyeyim, 36 da bu hırkayı giyebilir ama salaş giyinmeyi sevenler için diyebilirim. Daha ziyade böyle 38-44 arası. Videonun sonunda çok daha net bilgi vermiş olacağım. Beden büyütme ile ilgili de ya da küçültme ile ilgili de. Bu motifin yapımı kanalımda defalarca anlattım daha doğrusu. Bu videonun açıklama kısmına da yapım linkini bırakıyor olacağım. Ben 9 tane motifimi şu şekilde önüme dizdim. Yerleştirmek istediğim gibi. Şimdi bunu hemen öteye ittiriyorum ve sırasıyla motiflerimi birleştirmeye başlayacağım. Dediğim gibi kullandığım ipim sarma grubundan. Şöyle tekrardan size göstermek isterim. Simli, bu arada parmağım çok kötü kızlar. Bıçakla şöylecene kestim. Saramadım da, çünkü sararsam daha çok canım acıyor. Sıkıştırdığım için tırnağım yarayı kesiyor. Kusura bakmayın görüntü için. Sizler bu ip yerine farklı bir simli ip kullanabilirsiniz eğer elinizde yoksa. Ama bildiğim kadarıyla Bil Hayal Hobby'de epeyce var. Kaç gram gittiğini videonun sonunda benim hırkama göre olanın ölçüsünü vereceğim. Siz de ona göre bu ipten edinebilirsiniz. Bu iple aynı zamanda bir de yelek örmüştük yakın tarihlerde. İlk olarak 3 milim tığ kullanıyorum. Bunu da söyleyeyim hemen. İpimi çıkardıktan sonra ilk motifimi alıyorum ve ilk motifimin ilk köşesine 3 tane ikili trabzandan oluşan badem öreceğim. Biraz daha kadrajı yaklaştırayım. Bu ilki. Şu bir taraftan da ipi öne alarak gizleyeceğim. Bakın 2 tane ilmek tığım da bekliyor. Yeniden bir kere çıktım. İlmek sayım 3 oldu.
Hemen üçüncüyü de aynı şekilde örüp tığımda topladığım ilmeklerimi birlikte örüyorum. Yani üçlü bir badem örüyorum ikili trabzanlarla. 2 zincir çekiyorum. Bu köşemin ilki. Dönüşte öreceğim ikincisini. 1 2 trabzanı atlıyorum. 3. trabzanımın tepesine yine 3 tane ikili trabzanla oluşan bir badem örüyorum. Tığımdaki 4 ilmeğimi birlikte topladım. 2 zincirimi çektim. 2 trabzan atladım. Üçüncünün tepesine 1 2 3 tane trabzanla bademimi ördüm. Yine 2 zincir çektim. Yine 2 tane atladım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Kenarın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sona doğru yaklaşırken beraber geçelim istedim. 2 tane trabzanı atlayıp üçüncünün tepesine batıyorum ve hemen 1 2 üçüncüyü örüyorum. Toplayıp 2 zincirimi çekeceğim. Daha sonra köşe boşluğunun içine geliyorum. Köşe boşluğumun içine de yine 3 tane ikili trabzanla bir bademimi örüyorum. Köşelerde aradaki zincir sayım 3. Köşenin içine aynısından bir tane daha örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. 2 trabzanı atlayıp üçüncünün tepesine aynı bademimi örüyorum. Bu kenarın da sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bu kenarın da sonuna geldiğimde köşemin içine gelip yine bademimi örüyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Pardon, buradan dönüşte 2 tane zincir çekiyorum. Çünkü köşelerde biliyorsunuz zaten 3 tane zincir çekiyorduk. Her ikisi yüz yüze bana bakarken yeni motifimin köşesinin içine de ilk bademimi örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen bakın karşısındaki ilk denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zinciri de burada çekiyorum. 2 tane trabzanımı atladıktan sonra üçüncünün tepesine yine bademimi örüyorum. Bir zincir çekip tığımdan çıkıyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. 2 tane trabzanı atlayıp üçüncünün tepesine bademimi örüp yine bir zincir çekip yine karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp zincirimi de çektikten sonra 2 taneyi atlıyorum. Karşılıklı birleştirmeye bu şekilde devam edelim. Köşeye kadar devam edelim. Şöyle göstereyim. Buraya kadar ilerledim. Şimdi hemen köşenin içine ilk trabzanımı yapıyorum. Burada sadece bir zincir çekiyorum. Bakın burada 2 zincir çekerek gelmiştim. Burada bir çekiyorum. Buradan çıkarttıktan sonra ilmeğimi 2 zincir çekerek de dönüyorum. Ve köşenin diğer bademini örüyorum. 2 zincir, 2 bacak atla, 3. bacağın üstüne yine
bir badem örelim. Arada hep 2 zincirim var. 2 de trabzan atlayıp üçüncünün tepesine de örüyorum bademimi. 2 zincir. Şimdi nereye kadar bu mantıkla devam edeceğim? Diğer motifi ekleyeceğim yere kadar. Orası neresi? Şimdi buraya geleceğim. Bu köşeyi döneceğim. Sonra buraya kadar geleceğim. Buraya geldiğimde sıradaki motifi üstüne ekleyelim. İkinci motifi eklemiş olduğum ilk motife. Şimdi sırada üçüncü motifim var. Bunun üstüne nasıl ekledimse birebir bunu da bunun üstüne ekleyeceğim. Bunun için hemen her iki motifin ön yüzü bana bakarken aynı mantıkla burada 2 zincir çektim, bu arada söyleyeyim. 2 zincir çektim. Burada 2 zincirle, bu tarafa geldiğimde 1 zincirle dönüyorum. Şimdi burada tekrar bir zincir, arka arkaya bakarken 2 atlıyorum. 3 tane ikili trabzanla bademimi örerek bu kenarında sonuna kadar ilerliyorum. Sonuna doğru burada yaklaşıyorum. İstedim ki buradaki geçişi de yine birlikte yapalım. Köşeye geldim. İlk bademimi örüyorum. Bir zincir, bakın burada bir zincir. Burada 2 demiştim biliyorsunuz. İçinden çıkartıyorum. Dönüşte 2 zincirimi çekiyorum ve örmeye devam ediyorum aynı mantıkla. Kol parçam 3'e 3 çarpı 9 motiften oluşacağı için 3 motifi birleştirmiş olacağım. Şimdi burayı geçelim. Burayı da geçelim. Şuraya doğru geldiğimde buradaki geçişi göstermek için buluşalım. Bu motifi de buraya birleştirip şöyle döndüm. Şuradaki geçişi birlikte yaparız demiştim. Hemen geldim. Buradaki köşenin bir bademi yapılı, diğer bademini hemen birlikte örelim. İki de zincir çekip şurada bakın, şu ikisinin birleştiği yerde minicik bir boşluk var. O boşluktan ipimi çıkartıp tığımdaki ilmeğin içinden de kaydırarak çıkartıyorum ve 2 zincir çekip bu köşeye de gelip bu köşenin de diğer bademini örüyorum. Sonrasında ise aynı mantıkla kenarı örmeye devam edelim. Şöyle göstereyim. Şuradaki geçişi bu şekilde tamamladım. Aynı şekilde burada da o geçişi yapacağız. Daha sonra buraya kadar gelip bir üste diğer motifimizi ekleyeceğiz. 3 motifi ekledikten sonra kenarını da geçtim. Eğer benim bu mesela arka parçam olsaydı, 4 çarpı 5 örüyor olsaydım, 5 motif ucucu olacak olsaydı, mesela bunun üstüne, bunun üstüne ekledim ya, yeni motifi de bunun üstüne ekleyecektim. Bunu dilediğim kadar uzun örüp dönüşünü yapacaktım. Yani ben böyle az motifte gösteriyorum ama siz bu birleştirme tekniğimi dilediğiniz motif sayısını uygulayabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi sıradaki motifi aldığımda ise 2 motifi birbirine nasıl ekliyorsak burada 2 zincir çektim. Aynı işlemi yapıyorum. Yine yeni motifinde yüzü bana bakarken ilk bademimi örüp bir de zincirimi çektikten sonra bakın karşısındaki tam denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. 2 trabzanımı atlıyorum ve üçüncünün içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum yine badem formunda. Burası anlaşılmıştır eminim. Şuraya kadar gelelim. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Burası bildiğimiz teknikle. Şimdi buraya geldim artık ve buradaki motifimin köşesine 3 tane ikili trabzanla ilk bademimi örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip tığdan çıkıyorum.
şu iki motifin tam olarak birleştiği yerin ortasına batıyorum ve ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra 2 zincirle dönüp buradaki diğer bademimi örüyorum. Ve bundan sonra da bu kenarın sonuna kadar aynı mantıkla örmeye devam ediyorum. Böylelikle bu motifi nasıl yerleştirdiğimizi görmüş olduk. Şimdi asıl bu kenara kadar ilerleyip buraya diğer motifi aldığımda şu 4 motifi birleştirme mantığını çözmüş olacağız. 4 motifi nasıl birleştirdiğimizi çözdükten sonra aslında dilediğimiz kadar motifi de birbirine ekleyebiliriz. Sıradaki motifimi aldım. Şimdi şunu tam olarak buraya nasıl oturtuyoruz? 4 motifin kesiştiği yere kadar burada 2 zincir çekmiştim bu arada. Yapacağımız işlem yine aynı. Hemen motifin ön yüzü bana bakarken 3 tane ikili trabzanımla bademimi örüp bir zincir çekiyorum. İlmeği döndürüp ilk denk gelen boşluktan çıkartıyorum. Sözünü ettiğim yere kadar örelim. Sözünü ettiğim yere geldik. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Hemen köşenin içine ilk bademimi örüyorum. Bir zincir çekip birleştikleri noktaya batıyorum ve bakın tam olarak tekrar göstereyim. Üçünün birleştiği orta noktaya battım. İlmeğimi içinden çıkardım. Bir de zincir çekip hemen köşenin diğer bademini de örelim. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi bu kenarımızı birleştirdik. Sıra bu kenarda. Burada bir zincirimi çekmiştim. Hemen karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum ve 1 2 üçüncünün tepesine battım. Göstermiş olduğum teknikle bu kenarı da karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle göstermek isterim. Bu kenarın sonuna geldim. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım istedim. Köşeye hemen ilk bademimizi örelim. Bir zinciri de çekip bu ikisinin birleştiği orta noktaya batıyorum. Tam olarak burası. İlmeğimi içinden çıkartacağım. Daha sonra bu kenarın sonuna kadar örüp hemen ipimi kaçırdım. Yakalarsam. İki katlı olduğu için 2 zincirimi çektim, geldim buraya. Köşedeki diğer bademi de örüyorum. Ve şimdi size söylemek istediğim, artık buraya kadar dikkatlice izleyen örgüsever dostlarım çok rahatlıkla diledikleri kadar sayıdaki motifi birbiriyle birleştirebilecekler. Bu kenarı geçeceğim. Bu
bu üçünün ortasına eklediğim gibi sıradaki motifi de buraya ekleyeceğim. Derken bu kenarı geçip buraya kadar gelip 1, 2, 3 diye yanına motifimi ekleyeceğim. Bu mantıkla dilediğiniz motifi birbirine ekleyebilirsiniz. Ben 9 tane motifimi kol için hazırlayayım. Geleyim, sonra diğer parçalara geçelim. 9 tane motifi şu şekilde bakınız, iki kenarı açık kalacak şekilde tamamladım. Şimdi eğer bu benim mesela arka parçam olsaydı 5 çarpı 4 20 motifli, iki kenarın bu kenarı da geçip bu kenarı da geçip buraya gelip ipimi kesecektim. Ama ben bunu kol evine yerleştireceğim için hemen iki kenarını açık bıraktım. Şimdi ilk olarak artık bedenimizi çalışmaya başlayalım. Arkayı 5 çarpı 4 20 motifle tamamladım. 20 motifi birleştirdikten sonraki genişlik ölçüm benim 66 santime tekabül ediyor. Yani başta 36 beden demiştim ama 36 beden için oldukça büyük olacak. Bunu da belirtmek isterim. Yani bu da 46 bedene kadar bedenin uygun olacağını gösteriyor aslında. Şu anda hırkamın boyu 53 santim. Tabii ki omuz motifi eklenince boyu değişecek. Videonun sonunda ben size yeniden hem eninin hem de boyunun ölçüsünü vereceğim. Ona göre de siz de kendinizinkini değerlendirebilirsiniz. Şimdi motifleri birleştirmeye başlamadan evvel, daha doğrusu sağ ve sol parçayı, bu tamamladığım parçayı hemen arkasını çeviriyorum. Çünkü arkasından birleştirmeye başlayacağım. Ön ve sağ ve sol parçayı alıp geliyorum. Sağ ve sol parçaların motiflerini nasıl eklediğimizi artık benimle birçok hırkayı örmüş arkadaşım biliyor. Sağ taraf yatırdığımda sağ tarafımda kalan parçayı, motiflerini önüme dizip nereden başlıyorum? En üstten dikey olarak şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane motifi ekliyorum. Yani arkayı 4 çarpı 5 yapmıştık ama önleri 4 çarpı 5 yaptık. Yani uzunluğu 4. Burada uzunluğunu 5 yapıyorum. Çünkü fazla olan bir motifi omuza ekleyeceğim. Yani şuradaki fazladan uzunluğa eklediğim motif burada bizi omuzda kalan parçamız olacak. Alttaki bu 4 de birbirine denk geliyor, karşılıklı diyebilirim. Yani ne demiştik? Sağdaki parçayı dikey olarak en üstten başlıyorum. Sırasıyla alıyorum. Sonra bu kenarı örüp yeniden en üstten motifleri yanına ekliyorum. Bu tarafta ise dikey değil, artık yatay bir birleşme yapıyorum. Yani o nasıl oluyor? Önce bunu alıyorum. İki kenarını örüyorum. Yanına bunu alıyorum. Daha sonra iki kenarını örüp bu şekilde buraya kadar geliyorum. Üstüne motifi alıyorum. Yine buradan birleşip bir kenarını örüyorum. Bunu yanına ekliyorum. Onu da ekledikten sonra üstünü örüp bunu. Yani aslında bunu detaylı anlattığım videolarım da mevcut kanalda. Mesela bu motifin yapımını da anlatmadım. Zira motifin yapımı çok basit, kare motif. Çok defa anlattım. Yine onun linkini bu videonun altına zaten bırakıyor olacağım. Ona göre sizler de isterseniz o videodan bakarak yapabilirsiniz. Ama birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Bunu da dikey yapıyorum. Bunun uzun bir kenarı açık kalırken, uzun kenarını birleştirirken bunun yukarıda kısa kenarı açık kalıyor. Ve omuzdan birleşme yapıp şu motifi yukarı bırakıyorum. Ve bu omuza eklediğim bu motifin kenarıyla bu motif ve bu motifin kenarı benim kol evim oluyor. Yani 3 tane motifimi yerleştireceğim kol evim oluyor. Aynı burada olduğu gibi bakınız. Şimdi ilk olarak bir tarafı yerine yerleştirelim. Daha sonra diğer tarafı yerleştirelim. Önüme doğru çeviriyorum. Karşılıklı böyle üst üste koyacağım. Üstte bir tane motifimiz böyle artacak. Bunu böyle yukarıdan birleştiriyor olacağız. Bunu da hatırlatmak isterim. Burada geldiğimde şöyle kadrajı da yaklaştıralım. Bu köşeye geldiğimde bir tane bademimi ördüm. Bir de zincir çekiyorum. Ve hemen bu parçadaki arkadaki köşe boşluğunun içine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra 2 zincir çekiyorum ve buradaki boşluğumun içine bir bademimi örüyorum hemen. Karşılıklı göstermiş olduğum sistemle birleştireceğiz. Bir zincir çekip çıktım. Karşısındaki
boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıyorum. 1 2 atlayıp üçüncünün içine bademimi örüyorum. Bir zincir çekip çıkıyorum. Boşluktan çıkarttıktan sonra aynı mantıkla şuraya kadar, bakın şu kısma kadar örelim. Buradaki geçişi de birlikte yapalım. O birleştikleri noktaya kadar yaklaştım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Pardon, 2 zincir çekiyorum ve hemen bu köşenin şu hani birleştikleri noktanın boşluğu var ya, onun içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp bu karşıda şu iki motifin de birleştiği yere ortasına batacağım. Tam ortasına battıktan sonra ilmeğimi de içinden çıkartıyorum. Daha sonra da 2 zincirimi çekip buradaki boşluğa, köşe boşluğuna geliyorum ve yine diğer bademimi örüyorum. Bir zincir çekip karşısındaki denk gelen boşluğa batıp içinden çıkartıyorum. Aynı mantıkla da birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi nereye kadar bu şekilde birleşeceğiz? Hemen göstereyim. Bu kısma kadar, bu bizim üstteki motifimiz. Şöyle göstereyim akıl karışmasın. Buraya kadar birleşerek geleceğim. Buradan sonra birleşmeden örüp kol evini oluşturacağım. Ta ki şuraya geldiğimde arka parçayla birleşiyor olacağız. Aşağıdan 3 motifimi bu şekilde yanlardan birleştirerek geldim. Artık buraya geldikten sonra buradan itibaren kol evimi oluşturacağım için omuz kısmını buraya birleştireceğim yere kadar birleştirmeksizin örmeye başlıyorum. Şimdi burada bir zincir, 2 zincirimi çekip geleyim. 1 2 hemen bu köşenin içine diğer bademimi örüyorum. Ve 2 zincirimi çekip 2 trabzanı atlıyorum. Göstermiş olduğum yöntemle örmeye devam ediyorum omuza kadar. Omuzda birleştireceğim yere kadar geldim. Bakın şimdi bu motif 3 motif bizim kol evimizi oluşturuyor olacak. Daha net anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Burası artık hep bildiğimiz gibi. Tığdan çıktım. Hemen köşedeki boşluğun içinden ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Dönüşlerde 2 zincirle geliyorum. Bu bademli de öyle çalışıyorum. Ama yine de zaten hani ben 2 yapıyorum diye illa ki 2 yapmak zorunda değilsiniz. Elinizden nasıl düşüyorsa belki daha çok, belki daha az da çekmeniz gerekebilir. Bunu deneyerek zaman içinde daha net anlıyoruz. Buradan yine çıktım. Bir zincir çekmiştim. Göstermiş olduğum yöntemle şu kısma kadar ilerleyelim. Omuz motiflerinin sonuna doğru geldim. Şimdi artık köşeye bir tane 3 tane ikili trabzandan oluşan bademimi örüyorum. Bir zincir çektim, tığdan çıktım. Birleştikleri noktadan batıp ilmeğimi de içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Dönüşlerde 2. El alışkanlığı normal trabzanlarda hep 1 olduğundan buradaki bademimin tepesine gelip batıyorum. Ve ipimi kilitliyorum. Omuzu birleştirmiş olduk böylelikle. Şimdi diğer tarafı, sol taraftaki parçayı yerine yerleştirelim. Şöyle bir göstereyim istedim. Omuz motiflerini, kol evini nasıl oluşturduğumuzu. Şimdi buradaki parçayı da aldım. Burada ilk olarak sol taraftaki parçayı üst omuz kenarlarından başlayarak birleştiriyoruz. İlk burayı birleştireceğim. Daha sonra bu iki kenarı karşılıklı birleştirdikten sonra bu motifi şöyle şunları katlayıp üste alacağım. Bunu ve bunu kenarını birleşmeden öreceğim. Öyleyse şöyle kadrajı yaklaştırıp üst kenardan birleşmeye başlayayım. Aslında burada hiç farklı bir işlem yok. Bir birlikte başlayalım. Arkada birleştikleri noktanın tam ortasına batıyorum.
buradaki ilmeğimi içinden geçirdikten sonra karşılıklı birleştirmeye de aynı göstermiş olduğum sistemle başlıyorum. Omuzu sonuna kadar birleştirdim. Şimdi buraya geldiğimde ise artık buradaki köşenin içine bir bademimi ördüm. Bir zincir çekip karşısındaki köşe boşluğunun içinden ilmeğimi çıkartıp 2 zincirle dönüyorum. Ve bu iki motifi, bu ve bu, birleşmeksizin örüp buraya kadar gelip, bakın bunu omuza çekeceğim. Şöyle. Buradan sonra da hırkanın etek ucuna kadar birleşmeye devam edeceğim. Buraya kadar gelince de artık etrafını öreceğiz. Sanırım burası anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Bu kenarı ve bu kenarı düz geçip buradan birleşelim. Ondan sonra göstereyim. İki motifin kenarını ördüm. Şimdi tam olarak yanla birleşme noktasına yaklaştım. Bunun için de buradaki köşenin içine bir bademimi örüyorum 2 zincir çektikten sonra. Sonrasında 2 zincir daha çekiyorum ve birleştikleri yerin ortasına batarak ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra burada iki motifin birleştiği yerin tam ortasına batıyorum. İlmeğimi içinden çıkartıyorum. 2 zincirimi çektikten sonra etek ucuna kadar iki kenarı karşılıklı göstermiş olduğum teknikle birleştirelim. Etek ucuna kadar koltuk altından itibaren birleştirdim. Buraya geldiğimde de bu köşenin içine diğer üçlü grubu örüp bir zincir çekiyorum. Yan taraftaki buradaki köşenin boşluğuna batıp ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra 2 de zincirimi çekiyorum ve burada ilk örmüş olduğum bademin tepesine kaydırarak geliyorum ve buradan itibaren artık ipimi koparmadan hırkamın etrafını örmeye başlayacağım. Hem de kolları takmadan evvel hırkalarımızın etrafını örmek çok daha pratik oluyor. Şimdi burada nasıl yükseliyordum ilk önce? Şöyle yükselip etrafında döndürüp tığımın üstüne alıyordum. Olduğum noktaya batıp önce içinden sonra ardından ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki boşluğa gelip 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Yani bir tane bademin şu boşluğuna bakın. Tepesinde değil, şu boşluğuna batıyorum, örüyorum. 2 tane 2 zincir çektiğim yere. Bir tane bademin boşluğuna, 2 tane 2 zincir çektiğim yere. Bakın şimdi burada bana hemen gösteriyor yerini. Daha sonra boşluğa geliyorum. Şurada bir kesme mi yaptım diye baktım. Elim alıştı ya badem örmeye. Yanlış işlem yapmayayım diye geri dönüp baktım. Artık sadece ikili trabzanlarla geçiyorum etrafına. Şimdi köşe boşluğuna kadar, bakın işte burada kesmeyi unuttum mesela. Elim alışıyor, otomatik olarak örüyorum ya. Şurada da içime sinmedi ama yok değil, orada yapmamışım. İp de buklet olduğu için hatayı çok göstermiyor, anlayamadım. Hep trabzanlarla geçeceğim etrafını. Yani lastik örümü yapmayacağım. Zaten ipimiz buklet olduğu için bu duruş çok daha tatlı olacak. Köşeye kadar örelim.
Şuradaki geçişi göstermeyi ihmal ettim. Bu köşe boşluğuna gelip hemen 2 tane, biliyorsunuz çünkü zincirimize hep 2 tane çekerek döndük. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şu orta noktaya batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Yine bu köşeye gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra aynı göstermiş olduğum şekilde devam ediyorum trabzanlarımı örmeye. Şöyle yeniden göstereyim size de. Köşeye yaklaştığımda yine burada bademin tepesini ördükten sonra köşe boşluğuna geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 3 tane zincir çekip yeniden aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şöyle göstereyim. Daha sonra aynı mantıkla ense kısmına kadar devam edelim. Orada herhangi farklı yapacağımız işlem yok. Ensedeki geçişi göstermek istiyorum. Ense kısmına geldiğimizde şöyle bir kısımla karşılaşacağız. Burada ise geçişi yaparken şimdi ilk önce buraya bir tane ikili trabzanımı örüp tam şuraya geldiğimde bir badem öreceğim. Bir tanesini buraya batacağım trabzanın, bir tanesini buraya, yani aslında kesme yapıyorum. Bir tanesini buraya ve üçünü bir örerek burada bir kesme yaptım. Zaten ilk ve son olacak kesmem. Üstüne örerken yine trabzanları geçeceğim. Yani bu ikinci sırada burayı geçerken buraya bir tane, şu üçünü bir trabzanmış gibi öreceğim. Diğer tarafa kadar da örüyorum. Orayı da birlikte geçelim. Buradaki köşeye geldiğimde yine ne yapacağım? Bir buraya, bir buraya, bir buraya batıp üçünü bir örerek bir kesme işlemi uygulayacağım. Yani badem örer gibi aynı. Çıkıyorum, tığımda topluyorum trabzanları, ilmekleri ve hepsini bir örerek kaldığım yerden örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar artık hiç farklı bir işlem yok. Aynı mantıkla devam edelim. Oraya geldiğimde ise artık ikinci sıraya çıkacağız ve ikinci sırada da yine trabzanlarımı örmeye devam edeceğim. Burada her ördüğüm trabzanın üstüne bir trabzan öreceğim. İlk sırayı tamamlamama yakın geldim hemen. Buradaki köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı örüp burada bakın ilk örmüş olduğum trabzanı bulacağım. Onun tepesine batacağım hemen ve ikinci sıraya böylelikle yükseliyorum. İkinci sıraya yükselirken de yine benim bu yalancı trabzanımı kullanacağım. Ne yapıyordum? Yükselip hemen döndürüp tığımın üstüne alıyordum. Dibine batıp bu şekilde örüyorum. Siz tabii ki zincirle de yükselebilirsiniz ve bu sırada da her bir trabzanımın tepesine ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Hiçbir farkı yok bir önceki sıradan. Ensede bir kesme yapmıştım. Burada o kesmeyi yapmadan her bir trabzanın tepesine, yani o kestiğim yere de bir kere batarak öreceğim trabzanımı. Köşede ise artık bu sırada 2 zincir çekeceğim. 3 zincir değil, ikili trabzan öreceğim yine. 2 tane 2 zincir. 3 zincir yerine tek değişiklik 2 zincir. Bu sırada da böyle. Siz bu şekilde dilediğiniz sıra kadar, dilediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Ben de içime sinen genişlikte tamamlayıp geleceğim. 3 sıra trabzanları ördüm. Şimdi burada bir üste çıkıp artık şöyle bir sıra lastik örerek farklı bir bitiş uygulamak istiyorum. Bunun için de burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra bakın, şimdi burada lastik örümüne başlayacağım için ilmeğimi yükselttim.
tığımın üstüne aldım. İlk lastiği öne alarak örmeye başlıyorum. Bakın üstünde bulunduğum trabzanı öne doğru alarak bunun içinden, bunun arkasından geçirerek ilk yalancı trabzanla lastik örümüne başlıyorum. Daha sonra sıradaki trabzanı arkaya, yanındakini öne, arkaya, öne alarak eminim birçoğunuzun bildiği lastik tekniğini uygulamaya başlıyorum. Bu şekilde köşeye kadar ilerleyelim. Köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Şöyle göstereyim size aynı zamanda. Köşeye geldim. Köşeye geldiğimde de köşe içinde örülü trabzanları da lastik tekniği uyguluyorum sırasıyla. Daha sonra köşe boşluğumun içine 2 tane ikili trabzanımı önce örüyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekip yeniden aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Ve önden alarak başlıyorum. Sonrasında sırasıyla devam ettiğim lastik örümünü uyguluyorum. Başladığım noktaya kadar da aynı şekilde devam edeceğim. Herhangi bir farklı yerde farklı bir işlem yapmama gerek yok. Sırasıyla lastiğimi uygulayacağım. Alttaki her bir trabzanın üzerine. Başladığım noktaya kadar dediğim gibi. Bu da benim aslında final sıram, son sıram olmuş olacak. Daha sonra kolun yapımına geçebiliriz. Lastik sırasını ördükten sonra kolu da yerine yerleştirdim. Bakın tam olarak nasıl yerleştirdiğimi de göstereyim size. Bu omuzda kalan motif bu şekilde kol evine yerleşti. Şimdi sırada bu tarafı kol evine yerleştirmek var. Hemen böylece önüme alıyorum ve kol parçamı da alıp yerleştirmeye tam olarak kol altından başlayacağız. Bunun için bu köşeye bademimi örmüştüm. Hemen bir de zincirimi çekip, hatta çekmişim, kol altının şu 3 motifin kesiştiği orta noktaya batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. 2 zincirle dönüyorum. Köşenin diğer bademini örüp bir zinciri çektikten sonra karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp göstermiş olduğum teknikle birleşerek bu 3 motifi, kol evindeki 3 motife birleştiriyorum. Hiçbir farkı yok aslında. Motif birleştirme tekniğini kullanıyorum en başta gösterdiğim. Bakın 2 taneyi atlıyoruz. Bademi örelim. Üçünü bir topladıktan sonra bir de zincir çekip karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Bu motif bununla, bu motif bununla, bu motif de arkada kalan bu motifle birleşecek. Böylelikle de yerine yerleştirmiş olacağız. Bu başladığım noktaya kadar birleştirmeye devam ediyorum. Daha sonra yanda kol altına, tam kol altına denk gelen noktada birleşimi birlikte yapıp yanlardan da eklemeyi görelim. Kol altındaki ilk başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi burada bademi örüp bir zincirimi çektim. Hemen hepsinin birleştiği tam ortak noktaya batıp 2 zincir çekiyorum ve bu 3 motifi kol evine yerleştirmiş olduk. Şöyle birazcık daha açayım kadrajı. Bakın bu ve bu yerleştirmiş oldum. Şimdi karşılıklı
Bu 3 motifle de kol motifindeki arkadaki 3 motifi birleştirerek kol parçasının da formunu vermiş olacağım. Kol ağzına kadar bu parçayı karşılıklı yine tabii ki göstermiş olduğum teknikle birebir aynı birleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi bademimi ördüm. Bir zincirimi çektim. Hemen karşısındaki ilk denk gelen boşluk burasıdır. İlmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 trabzana atlayıp üçüncüye bademimi örüp kol ağzına kadar aynı mantıkla devam edelim. Kol ağzına doğru yaklaşıyorum. Oraya geldiğimde köşedeki diğer bademi örüp bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra yan taraftaki köşenin içine batıp ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra bir zincir daha çekip buradaki şu kaçırdım ipimi, onu alayım hemen. İlk örmüş olduğum bademin tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra kol uzunluğum ideal ölçüye geldiği için kolda herhangi bir uzun pat örümü yapmadan sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. İlk olarak bulunduğum noktaya, daha sonra ise 2 zincir olan yere 2 sık iğne, bir tane bademin tepesine 2 sık iğne, 2 zincir olan yere 2 sık iğne, bademin tepesine. Bu şekilde iki motifin birleştiği noktaya kadar ilerleyelim. Oradaki geçişte görelim. Bu kısma geldiğimde de buradaki köşe boşluğunun içine 2 tane sık iğne, daha sonra buradaki, bakın bu ortaya birleşmeden bu köşeye geçiyorum. Oraya orta noktayı örmeden 2 bu köşeye 2 bu köşeye örüp aynı göstermiş olduğum mantıkla da başladığım noktaya kadar devam edip kol ağzının örümünü de bitirip aslında hırkamızı da tamamlamış olalım. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım, finale geldik. Toplamda motif renklerinden her birinden 3 adet açtım ama üçüncülerinin çoğu arttı, öyle söyleyeyim. Yani neredeyse bütüne yakını arttı ama üçüncüleri açtım. 450 gram ip gitti diyebilirim. Tarttığımda motifler 450 gram geldi. Birleştirme rengiyle birlikte ise 700 gram tuttu hırkam. Yani birleştirme rengime sadece şu kullanmış olduğum ipe 150 gram ip kullandım. Bunu da belirtmek isterim. Tabii ki bu hırka böyle 44 bedene kadar uygun. Ama tabii daha geniş, daha bol çalışmak isteyenler ipini biraz daha fazla edinebilirler. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu hırkayı daha küçük, daha büyük nasıl öreriz Damla dediğinizde, bu 38'den 44 bedene kadar demiştim ama 38 ile 44'teki duruşu tabii ki aynı olmayacaktır. Belki 44 ile 38 bedendeki gibi dursun istiyorsa motiflerini bir sıra büyük örebilir. Ya da arkayı enlemesine 5 motif değil 4 motif çalışıp kol altına şuraya motif ekleyebilir. Bunun da yapımını zaten, o tarz hırkaların da yapımını kanalımda çok fazlasıyla sizlerle paylaştım. Bulamazsanız da yardımcı olmaya çalışırım. Benim çok hoşuma gitti. Tam böyle mevsimine, bahara uygun, zarif, kibar bir hırka oldu. Renkleri gereği de motiflerin sadeliği, şıklığı da katan simli ipimiz oldu. Siz simli ip yerine farklı ipler de tercih edebilirsiniz. İçinde kullandığımız iplerle de birleştirebilirsiniz. Tamamen sizin beğeninize kalmış bir şey. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için o kadar kıymetli ki, bir de bu defa size hype sistemini de anlatmak isterim. Bu mesaj yaptığınız yeri şöyle biraz yana doğru kaydırdığınızda, beğeni yaptığınızda hemen
mesaj kısmının yanında bir de hype'la diye yazar. Orada 80 hype ücretsizdir efendim. Hype'a bastığınızda otomatik olarak 80 hype'ı bana göndermiş olacaksınız. Bu niye önemli derseniz eğer, bizim gibi böyle emek veren üretici sayfaları daha çok öne çıkartıp daha çok kişiye ulaşmamızı sağlıyor. Unutmazsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz tabii ki benim için çok kıymetli. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.